Adım Ricky. 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Çoğu kişi neden diye soruyor. Aslında cevap çok basit. Coğrafyası, ürünleri ve insanları gördüğüm her yerden daha çeşitli ve daha renkli. Her bölge başka bir ülkeyi andırıyor. Doğal üretim ve yemek kültürü benim en büyük merakım. Aşçılık okudum ve Türkiye'yi görmek, öğrenmek ve pişirmek için olabilecek en zengin yer. Her yörede farklı ürünler, değişik saklama koşulları ve üretim şekilleri var. Ürünleri dalından toplayıp mevsiminde tadarak bunlarla neler yapıldığını öğrenmek istiyorum. Keşfedecek çok şey var. Yeni yolculuğumun ilk durağındayım ve çok heyecanlıyım. Çünkü lavanta için hasat, göllerde av ve bahçelerde elma zamanı. Hepsi yeni bir tecrübe olacak benim için. Ama şimdi rotamı lavanta kokuları çiziyor. Aslında Akçaköy 3 yıl öncesine kadar kendi halinde bir yerken büyük lavanta bahçeleri ve güzel fotoğrafları sayesinde meşhur oldu. Açıkçası ben de burayı kendi gözümle görmek istedim. Burası gerçekten inanılmaz. Fransa'da gördüğüm lavanta tarlalar bile şu kadar büyük değil. Üzerinde yürüdüğüm arazi tam 30 hektar. Lavanta Vadisi ismini hak ediyor. Bu doğa harikasının kahramanı Öztürk Sarıca. Onunla buluşup bu vadinin öyküsünü dinlemek istiyorum. Ne kadar var burada? Ne kadar Burası büyük? 370 dekar ama toplamda 2300 dekarda çalışıyoruz. Gerçekten 700 kusur inanılmaz. dekarda burada toplamda lavantamız var. Hmm. Tabii ki sadece lavanta değil, burada kekik tarlalarımız da var. Ada çayları da var. Yeşil olanlar? Evet, O onlar zaman kekikler. kekik. İleride ada çaylarımız da var. Melisalar bile var burada. Yani su tüketmeyen her şey var burada. Lisinia oldukça büyük, güzel amaçları olan ekolojik bir çiftlik. Bölgeye de çok katkısı olmuş ve yeni insanların ekim yapmasını sağlamış. Neden lavanta seçtin tarım ilk başladığında? Yani çünkü bizim için Lisinya'nın su projesi çok önemliydi. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık çok yaygın. Ve büyükbaş hayvancılık için de Evet. mısır yonca üretmek gerekiyor. Mısır yonca da malum çok fazla su tüketiyor. Büyükbaş hayvancılığı alternatif bir üretim sistemi olarak biz lavanta tarımını gündeme getirmeye çalıştık. Çünkü bundan çiftçilerimiz sadece lavantanın yağından veya kurusundan para kazanmıyor. Ekoturizmi de çok önemli. Çünkü insanlar tüm Avrupa'da, Fransa'ya, Bulgaristan'a bunların görselini görmek için gidiyorlar. Tabii ki Ama sırf ülkemizde evet. şunun fotoğrafını Evet. çekmek için gelinir. Şimdi lavantaların hasat zamanı. Bu aynı zamanda bu tip bitkiler için de bakım anlamına geliyor. Hem kesiliyor, hasat ediliyor hem de bu kesim esnasında budanıp tazelenmiş oluyorlar. Al işte, bunu da sen kes. Hangisini deneyeyim? Şunu. Şu. Hı hı. Önce tutam yap, şöyle. Tutamını yapıyorsun. Tut şimdi, şöyle. Şöyle tut ben gibi. Evet. Şimdi şuradan şöyle kes. Bak şimdi daha hızlı oldu. İlk yıl su ve ilgi istiyorlar ama sonrasında kendi hallerinde büyüyorlar. Küçücük bir daldı, yani şu dalı düşünebiliyor musun sen? O Bu kadar. dal 3 yılda bu hale geldi. Oo, o zaman 5 sene sonra 5 boyuma sene kadar sonra. uzayacaklar. Tabii ki. Tamamdır. Artık kaynatmaya gidebiliriz. Önce lavantaları içine dolduruyoruz. Böyle sap, çiçek hepsi Evet, giriyor. hepsi giriyor. İçinde su var. Altından ateşi yaktığımızda o su buhar haline gelip bitkinin içinden geçecek
Daha sonra buhar bu soğutma tankına gelecek. Ve burada yoğunlaşmış olan su buradan sıvı olarak distile su ve yağ olarak akacak. Ne kadar yağ çıkacak? Her bitkiden aynı miktar çıkar mı? Lavantanın genelde %2 civarında yağı var. Tabii ki her bitkiden aynı oranda çıkmıyor. Kekikten %2 alabilirsiniz. Ardıştan belki %1,5 alabilirsiniz. Ama gülden 4 tondan veya 3 tondan 1 kilogram yağ alıyorsunuz. O çok daha az. O zaman yakalım mı? Yakalım. Günümüzde teknoloji geliştikçe makineler değişiyor. Ama hala odun ateşinin en doğal yöntem olduğuna inanılıyor. Ne kadar sürecek şimdi? Çıkartılması? 3 saat kadar sürecek. 3 saat. Hı hı. Ay biraz uzun. İstersen kazanı kapatalım. Bu süre Aha. içinde de alanı dolaşalım. Tamam biraz Olur. gezeriz çiftliği. Hı hı. 13 yıl önce kurulan bu çiftlikte her şey bir gönüllülükle başlamış. Öztürk bir veteriner olduğu için buraya ihtiyacı olan hayvanlara bakmak için de inşa etmiş. Bunu annesi yuvadan atmış. Aa, Hı hı. Burada çok hızlı bir şey. yaralanmış mı? Tabii yaraları vardı. Artık kanat yaralarını falan tedavi ettik biz burada. Bunu bilen ormancılar vahşi doğada buldukları yaralı hayvanları tedavi için buraya getiriyorlar. Peki şimdi sana dünyanın en hızlı kuşunu göstereceğim. En hızlı kuş. Evet. Avına daldığı anda neredeyse ses hızını geçebilen bir kuş. Ne Dünyanın diyorsun? en hızlı kuşlarından İsmi ne? gökdoğan. Şu heykeller de çok güzel. Her yerde görüyor. Evet. Bu bir başak heykeli. Özellikle sürüklenmiş ağaçlardan yapılan bir sanatçımız Durul Bakan'ın yaptığı bir heykel. Özellikle ardıç ağaçlarından yapılıyor. Yağımız olmuş gibi duruyor değil mi? Evet, distilasyon bitmiş. Hepsi yağ mı şimdi? Yok. Yok, üstteki küçücük kısım yağ. Ha, yağ üstü kalıyor. Bak işte, üstteki azıcık kısım yağ. Alttaki lavantanın distile suyu. Evet, çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bugün çok güzel gezdim ama böyle bir manzara bulunca biraz kendim için vakit ayırmak istedim. Şimdi bir saç bakım yağı yapacağım. Karıştırdığımız tüm yağların ayrı ayrı faydaları var. Lavantanın rahatlatıcı etkisi, susamın antibakteriyel özelliği, çörek otu yağının antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi birleşince adeta bir mucize gerçekleşir. Susam yağı katıyorum. Bir kapak. Evde yapıyorsanız bir kaşık gibi düşün. Susam yağında B ve E vitaminler çok yüksek. O yüzden cilt deriye çok iyi gelir. İkinci olarak haşhaş yağı. Bu bölgede çok yaygın bir yağ. O da aynı miktar. Bir kapak veya bir kaşık. Tabii ki de hep yanında taşıdığım kantaron yağı. Şunun miktarı çok önemli değil. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Sonra çörek otu yağı. Şu her şeye iyi geliyor. Ama biraz keskin bir yağ olduğu için sadece bir damla kullanıyorum. O kadar güzel lavanta topladık ki kokusuna bayıldığım için tabii ki de lavanta yağı katmak istiyorum. Bir iki damla o kadar. 3 tane olsun. Şimdi şunu güzelce karıştırıyoruz. Ve bu kısım önemli. Herkesin cildi farklı olabilir. Bazen alerji de çıkar. O yüzden kafanı sürmeden önce azıcık elini sürsen, bir 5-10 dakika bekletirsen belli olur. Bir kızarık bir şey olursa alerjiniz var, demek ki kullanmayın. Benim alerjim zaten yok. Şimdi
böyle saçlarımın diplerine güzel masaj yaparak sürüyorum. Ondan sonra bir 5, 10, 20 dakika bile bekletebilirsiniz. Size de kendinize bu iyiliği ayda bir yapmanızı tavsiye ederim. Öyle bir zamanda buradayım ki her bahçeden mis gibi elma kokuları yayılıyor. Ben de bu şansı değerlendirip hem tatlarına bakmak hem de taptaze bir tatlı yapmak istiyorum. Ömer Başkanımızla elma bahçesindeyiz. Ünlü Eğirdir'in elmasının her detayını anlatacak. Merhabalar. Merhaba Riki, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ömer Şengöl bir Eğirdir sevdalısı ve tarıma gönül vermiş biri. Uzun süredir Eğirdir'in belediye başkanlığını yapıyor. Türkiye'de üretilen her 4 elmadan bir tanesi Eğirdir'de üretilir. Kalite var, damak tadı var, bir de fotojenisi var, yani gösterişi Evet. var. Yıllar öncesinde yaşanan erozyonlarla gelen bereketli toprak, gölün nemi ve elmaya gönül vermiş bir halk. Tüm bunlar bir arada olunca elmayı çok çeşitlendirmek de mümkün oluyor. Bu hangi çeşit şimdi? Pink Lady biliyorsunuz bir kültür ırkı ama Avrupa'daki Pink Lady'den değişik bir şey bu. Tamamı Eğirdir'in güneşi, Eğirdir'in suyu, Eğirdir'in havası. Biz neredeyse Pink Lady adını değiştirip Red Lady yapacağız. Ha öyle mi? Evet. Çok kırmızı bir renk alıyor. Peki sadece elmalar yemek çok güzel ama yan ürünler de yapılıyor mu buralarda? Evet. Benim çocukluğumdan biliyorum. Aha. Biz elmayı sebze gibi kullanır, yemekte de Ha öyle yerdik. mi? Evet, Her elma, Ekşi mi tatlı mı? ekşisi, elma, Hmm. ayva ve erik hı. etli yemeklerde kullanılırdı. Ha. Yeni versiyonda bunun cipsini yapıyoruz. Yapacağım tatlının ana unsuru elma. Fakat en az onun kadar önemli başka bir malzemesi daha var. Eğirdir'de elma bulmak kolaydı. Ama asıl maceram krema yerinde kullanacağım meşhur manda kaymağı bulmak. O yüzden Yalvaç Salur mahallesindeyim. Mandalar yabancılardan korkuyormuş. Biraz sessiz olmam lazım. Burası mandıcılarıyla biliniyor. İsparta'nın neredeyse tüm kaymağı bu mahalleden gidiyor. Adını da bu uğraştan alıyor. Salur, Türkçe'de sağılan hayvan anlamına geliyormuş. Değişik ses çıkartıyorlar. Benim bulduğum adresse bu işte en iyilerden biri. Ha, Sema ve Hidayet Çekmez. Sema abla Yalvaç'ta doğmuş ve kendine bildiğinden beri kaymak yapıyor. merhaba. Hoş buldum. Sinirleniyorlar mı beni görünce? Şimdi yabancıyı görünce yapmazlar. Ama seni çok iyi tanıyorlar. Ama doğduğumdan bari Aha. ben doğum yaptırıyorum, ben Ha, şey yaptırıyorum. anne gibisin. Tabii ki yani. Zor mu peki sağmak? Kolay. Kolay. Senin için kolay tabii Benim ki. hobim bu. Kolay. İşte bu kadar benim mandamın sütü benim. Mahalle mandası olanlar herkes şimdi sürecek kapımızın önünden. Ara sokaklar başıboş ancak nereye gideceğini bilen mandılarla doluyor. Sütleri sağladıktan sonra mahallenin harman yerinde çobanlar ile buluşuyorlar. Isınmış. Tam öyle yapıyor bak. Sizinki de burada mı? Burada içinde. Tabii ben tanıyamam, bilemem. Hanım tanır da ben tanıyorum. Küçük bir buzağı doğacak olsa uyur arasına kalkardım buzağı doğurtmaya. Çok seviyorum. Onlar benim çocuklarım gibi. Nasıl çağırıyorsun? Sesini Ay, diyelim o ta oradayken sen çağırmak istiyorsun. Nasıl bir ses çıkartıyorsun? Ne ettin kızım? Garam gel dedin mi koşarak gelirler. Sema ablayla hayvanları arasında çok güzel bir bağ var. Doğru zamanda sağmaya, yemlemeye çok önem veriyor.
Tüm bu doğallıkta sütün lezzetine yansıyor. Oo, bol bol sütümüz var. Yani Ne kadar çıkıyor bir hayvandan bir günde? bir hayvandan bir günde 2 öğün sağılır. Bir sabah bir akşam. İkişerden 4 koyun. kilo diyelim yani fazla değil. Ha. O kadar anca çıkar. Bir günde 4 kilo. Bir günde O 4 gene kilo. çok iyi. Ha. Ama iyi olursa hayvanın. Şunu Olmazsa o yakayım yok. mı? Aç sen altını. Aha. Yavaş bir şekilde pişecek ki o güzel olacak. Bunu da şimdi bir pişirdim mi üstüne bir sele deriz biz. Onu örterim. Bir de beyaz dülbent örterim. Onun kaymak olması için. Peki şu Ama- kadar sütten ne kadar kaymak çıkar? Bunun dolusundan 1 kilo kaymak çıkar. 1 kilo. 1 kilo. Aa, çok iyi. 1 kilo. 4 O da kilo. 60 lira. Kimin şeyinden kötü değil mi? Hiç Çok kötü değil şey canım. yani. Çok iyi, Süper çok değil. iyi, çok iyi. Çok güzel Evet. bir iş. Oo, bak kaynamaya başladı. İşte böyle yani. Bu tamam mı şimdi? Tamam bitti bu. O kadar. O kadar. Azıcık böyle bir köpük olacak. Kapatıyorsun. Tamam. Ondan sonra kapattık, bir şey olmaz. Kaymak bulmaya gelip çok tatlı insanlar tanıdım. Sema ablanın titizliği ve işine sevgisinin sonucu yansıyacağından eminim. Kaymağın kesimini de ondan görmek istiyorum. Çok güzel gözüküyor değil mi kaymağımız? Şu anda Doğal, hazır. hazır, doğal. Şimdi bunu keseceğiz. Tüm bu uğraşlar güzel bir kaymağa, bu kaymak da benim elimle leziz bir tatlıya dönüşecek. Bu kaymak elmalı tatlıma çok yakışacak. Çocukluğumda çok sevdiğim bir tatlı yapacağım. Çeşit çeşit topladığımız için hem ekşi, hem tatlı, hem yeşil, hem kırmızı hepsini kullanacağım. Dilim dilim keseceğim. İçlerini de çıkartacağım. Şu tarif için en güzel elmalar aslında çok tatlı olmayan, hafif ekşi, sert elmalar. Ama ne bulursan kullanabilirsin. Tarçın da atacağım üstüne ama aslında muskat, bu küçük Hindistan cevizi benzeyen baharatlar veya karanfil de çok yakışıyor. Esmer ya da beyaz şekerle pişiyorlar. Onlar pişerken hemen crumble'ımın üst karışımını yapacağım. Un, şeker ve tereyağıyla güzel bir karışım yapıp üstüne ekliyorum. Azıcık tuz katıyorum. Ne zaman un varsa tatlı da tuzlu da hep azıcık tuz döküyorum. Çocukken ellerimle şunu karıştırmayı çok severdim. Şimdi altında pişmiş elmalarım ve bolca crumble dediğimiz kısım. Ve o kadar basit. Şimdi sadece 20 dakika fırında pişmesi lazım. Evet, elmalı crumble'ım daha yeni fırından çıktı. Sıcak servis yapayım ki şu harika kaymağı üstünde erisin. Bu güzel tat hiçbir zaman değişmez. Güzel bir tatlıyı yemenin en hoş yanı da dostlarla paylaşmak.
İğirdir Gölü, Türkiye'nin en eski göllerinden biri. Değişen rengi, yamacında kumsalları ve içindeki zengin hayatla hep cazibesini korumuş. Gölün turizme de büyük katkısı var. Çünkü buraya yazlık ve sahil havası katıyor. İbrahim bölgeyi kalkındırmaya çalışan bir yöre insanı. Yaptığı her işi severek yapan bir turizmci. Bir süredir lezzet arayanlar için İğirdir Gölü'nde bolca bulunan kereviti misafirlerine ikram ediyor. Ben de o lezzeti tatmak için sabırsızlanıyorum. Eğirdir Gölü yani gördüğün gibi bir şekilde buraya çok büyük bir zenginlik katıyor. Bölgeye vermiş olduğu o mikroklima etkisi bölgede insanların yaz günlerinde çok serin tatil yapabilmelerini sağlıyor. Ne aktiviteler yapılıyor? Yaklaşık 40-50 yıldır burada yelken eğitimi Gerçekten. verebilen bir kulübümüz var. Dağ sporları yapılabiliyor burada, bu bölgede. Ya malum Tabii bu ki. göl Her dağlarla çevrili. çevrili. Artık Kerevit bile bir çeşit turizm cazibesi oldu. Buraya gelen eğer zamanıysa mutlaka kereviti tatmak istiyor. Ben de İbrahim'in yardımıyla kerevit peşine düşüyorum. Ne tarafta şimdi? Evet. Daha ileride. Burada mı? Daha ileride. İğirdir Gölü'nde 80'in üstünde aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Mehmet abi de bu işi yapanların en eskilerinden. Bakalım sepetlerinden yemek yapmamıza yetecek kadar kerevit çıkacak mı? Bak o yana, dibine. Dibinde kaldı. Nerede? Evet. Var mı içinde? Bunda yok. Kapağı at öbür yanına. Bunda var 2 tane 3 tane. Var mı? Evet. Bakayım. Ha, çok Evet. var. 1, 2, 3, 4, 5. Şuna bak. Bak şunu. Amerika'daki koca istakozu çok alışkın olduğum için küçük geldi de. Şu onun tatlı su versiyonu. Kerevit. Kaç senedir avlıyorsun kereviti? Ben kereviti 40-50 seneden beri avlıyorum. Oo, gerçekten. Evet. Bayağı tecrübelisin. Bu o zaman. bizim baba mesleği olduğu için Aha. 50 seneden beri avlıyoruz. Yani ilk kerevit tutanlarımız. Ha, daha önce tutulmuyor muydu? Yok, 1972 senesinden beri tutuluyor. Türkiye'de kabuklu deniz ürünleri daha az talep görüyor. Herhalde bu yüzden %80'i yurt dışına satılıyor. O yengeç de mi var? Evet, yengeç de var yine. İçinde yem koyuluyor mu? Hayır. Ha, neden geliyorlar o Bu zaman? yol gibi olunca bakın arı yerde bulunan şey yol gibi Ha. gelip takip edip içine giriyor. Küçükler daha mı lezzetli oluyor? Yok değil, bunları almıyor. İyi ki seçmişiz yani. Ben rastgele atacaktım. Onlar ölürse ne olur? Ölürse zehirlenme yaşar. Yenmez, Gerçekten tabii, mi? Tabii. Ama yurt dışını pazarlıyorsunuz değil mi? Toplamayla gidiyor. Aa, büyük bir tane. Bak peki. Evet, bayağı büyük o. Herhalde yeter ya. Bu kadar yeter. Yeter herhalde bence de. Tamam. Şimdi öncelikle hazırlamış olduğumuz maydanozlarımızı kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. Aa, öyle Tamam mi mı? yapıyorsunuz? Tabii tabii. Sebzeli tabii. su. Daha sonra biraz soğan, Hı hı. biraz sarımsak. Güzel bir tat veriyor. Aynen. Bu birazcık rahaya vermesi için. Biraz tuz. Hı hı. Suyumuzun içine, kaynayan suyumuzun içine. Birazcık da karabiber salıyoruz. Yakaladığımız kerevitleri direkt kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Ortalama yarım saat falan pişireceğiz. Yarım Ondan sonra ağız tadıyla yeriz. Yani Tabii. pişirme yöntemi çok basit olan bir. Yalnız tek sıkıntımız işte canlı hayvanları kaynar suyun içine atıyoruz. Evet.
Maalesef. Biraz yanabiliriz. Tamam. Kepçemizi alalım. Yemyeşil olan kelebekler şimdi hepsi pembe olacak. Kızaracak daha sonra tabii. İstakoz gibi. Aynen. Kokusu da gelmeye başladı. Aynen yavaş yavaş rahyası gelecek. İyice kaynayacak. İbrahim sosu hazırlarken ben de kendi tarifim için soğanları kesmeye başlıyorum. Sosu da pratik ve lezzetli görünüyor. Bol sarımsak, zeytinyağı ve limon. Önce bu birazcık yoğunlaşacak. Bu arada ben de paella yapacağım. Tamam. Duydun mu hiç? Hiç duymadım. Ha, İspanyol yemeği. Çok klasik bir tarif. O zaman Normalde deniz ürünlerinden yapılan bir pilav. Sebzeli olur, baharatlı olur. ilginçmiş. Evet. Ben bir tane soğan kestim. Tamam. Bir tane de kırmızı biber keseceğim. O zaman sen benimkinden tat. Tabii ki de. O zaman bir de ben seninkini tadayım. Bakalım hangimize iyi puan verecek. Soğan ve kapya biberleri doğradıktan sonra sarımsakları da ekliyorum. Ardından tencereye yıkanmış pirinci koyuyorum. Oo, bizim istakozlar da olmuş Güzel ya. gözüküyor. Ha? Pişmiş Bunlar mi? pişmiş. Süper. Bana Ben- böyle bir 4-5 tane lazım. Tamam ben bunları bir kapatayım Pirincin sen rahat içinden. çalış burada olmazsa. Tamam mı? Tamam. Bak nasıl olmuşlar kıpkırmızı gördün mü? Oo, süper. Oo. Ağzımıza layık yemeğe hazır bunlar. Tamam. Tuz ve karabiberi ilave ettikten sonra ateşte çeviriyorum. Geriye suyunu da ekleyip pişmesini beklemek kalıyor. Ben sana hem kırarken de nasıl kırıldığını da göstereyim istersen tarif Aha. edeyim. Sen de öğren. Tamam, mı? hemen. İster misin? Şu kapağını bir koyayım. Kerevitimizin tam eklem yerinden twist yapacağız. Kırmak için. Kuyruğu çıkaracağız. Gördüğün gibi kuyruğu çıkardık. Şimdi şu iki parmakla bu iki parmağı yatırıyoruz, tamam mı? Yatırdığımızda Oo, böyle hemen çıkıyor. hemen çıktı. Siyahlıkları da Ben alıyoruz. de deneyeyim bir tane. Aha. Şöyle twist yapıyorsun. Heh. Aferin sana, tamam. Şunu şöyle yaptın bak, parmakları buraya yatırdın. Evet, şimdi ayırıyorsun. Sağ sol yapıyorsun. Ha, twist yaptın, çıkardın. Tamam Hemen mı? çıktı. Biraz zahmetli bir iş ama değecek. Oo. Ben şimdi misafirlere pişiriyorum bunu. Görünüş çok güzel. Çalışmaya başlayınca hem yemek yedik hem acıktık diyorlar. Çok yorulduk diyorlar. Kiribit parçaları ve doğranmış maydanozu sonra bıraktım ki güzel renklerini kaybetmesinler. Normalde aslında paella'nın içinde safran kullanılıyor. Duydun mu o baharat? Ya Türkiye'de çok yaygın olmadığı için ve çok pahalı olduğu için vazgeçtim bu sefer. Böyle olsun. Sadece pişecek. Tamam. Benimki Tamam. de hazır olur. Ben de onları bir hemen sunumu hazırlayayım. Oho, bu bize O çok güzel gözüküyor. Evet, bu bize fazla bile gelecek ha. Ben sana söyleyeyim. Ben Bayağı- iyi yerim. Bugün Bakma bol sen. bereketliymiş. Sen iyi kelebek yakalamışsın. Keyifli pişirdik ve güzel bir sofra hazırladık. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Bandırıp. Wow. Güzel. Çok güzel. Sade, basit Şimdi de ama ben bir tadayım bakayım senin. çok lezzetli. Şimdi de ben bakıyorum. Bu çok hafif olmuş. Yani sosla yemekten daha güzel bence. Sevindim. Süper olmuş. Çok güzel. Çok sevindim. Bereketli saatler, sıcakkanlı yardımsever insanlar ve paylaştığımız tatlar. Her anı benim için çok değerli. Hele bu harika gün batımı. Şu manzara bile tüm yollara kat etmeye değer.